Şu aşağıki noktalardan çıktım, tırmandım. Zirveye doğru çıkıyorum. Herkese yeniden merhabalar. Videoya başlamadan önce sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube kanalıma abone olmanız ve videoları beğenmeniz benim için çok önemli. Umarım abone olur ve beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tam 17 tane tünele geçerek ormanlara doğru yoldayım. Yol güzergahı gerçekten çok güzel. Böyle harika yollardan geçiyorum. Yolum biraz daha var. Bugün biraz uzak bir noktayı seçtim. Bugün geçen bahsettiğim Yenice bölgesine doğru seyahat halindeyim. Gideceğim yer merkeze 1 saat uzaklıkta. Yüksek ormanların arasında bir noktada. Çok güzel bir yol gerçekten burası. İki vadinin arasında seyahat ediyorsunuz. Sağ tarafta demir yolu geçiyor, yolun hemen arka tarafında. Sol taraf karayolu. Giderken tabi bu Zonguldak'a doğru giderken. Dönüşte tam tersi oluyor. Ama gerçekten inanılmaz güzel. Her yer yemyeşil olmuş. Şimdi şuradan bir bakacağım. Şimdi yavaşlıyorum. Çünkü size göstermek istediğim bir doğa harikası var. Şimdi minik bir yol molası verdim. Size bir çevreyi göstereyim. Ve bana merakla bakan şu dostlar. Şu aşağıki noktalardan çıktım, tırmandım. Yükseltim artmaya başladı artık bayağıdır. Hatta şu dağların zirvesine bulutlar çökmeye başladı. Yükselti fazla buralarda. 200 metrelerden şu an 1300'e doğru çıkıyorum. Daha da tırmanacağım. Yol devam ediyor. Burası bir köy. İsmini daha göremedim. Büyük ihtimal şu evlerin fazla olduğu yerlerde tabelası vardır. Yolda bu arkadaşlar yürünce bir durmak istedim. Çünkü çok güzel yerde otluyorlar. Hemen arka noktaları böyle uçsuz bir manzara. Devam edelim bakalım.
çok fazla duruyorum. Çünkü her yer durmam için beni cezbediyor. İşte Türkiye'nin en büyük blok ormanları karşınızda. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından korunan 100 sıcak noktadan biri olan Yenice Ormanları. İlk defa geldim buraya, bu konuma. İleride bir gölet var. Fakat kalabalıktı. Ben de hiç oraya kurulmak istemedim. Böyle düz bir yayla buldum. Arabanın da çok işlemediği bir yer. Tereddüt ettim biraz çünkü çok yağmur aldı bölge. Ve bir jipe sahip olmadığım için de ufak bir çamurda da kalabiliyor araba. Böyle indim, yola baktım, bindim, tekrar indim, baktım, bindim derken buraya kadar geldim. İyi ki ilerlemişim. Çok güzel bir noktadayım şu an. Çekirge sesleri, Ağustos böceği sesleri yavaş yavaş artık yazı tamamen anımsatmaya başladı bana. Hemen şuraya çadırımı kuracağım, masamı kuracağım ve buranın bugün keyfini çıkaracağım. Kayıt altına aldığım görüntülerle de sizler de umarım izlerken keyfini çıkarırsınız.
Yemek işlemlerini bitirdim. Güneş şu an çok güzel bir noktada. Zirveye doğru çıkıyorum. Buralarda gün battı ama yukarıda güneş görüyor. Güneşin gördüğü yamaca doğru tırmanıyorum şu an. O tam altın saatler dediğimiz gün batımından bir saat önce veya gün doğumundan bir saat sonraki o zaman dilimi fotoğraf ve kayıt almak için mükemmel ışık koşulları sunuyor. Çok fazla fotoğrafçı tabiriyle patlama olmadan fotoğraf ve kayıt alabiliyorsunuz. Yol biraz zorlu. Bayağı dik bir rampadan doğru tırmanıyorum şu an. Kahvemi de yukarıda yapacağım. Nescafe'mi, termosumu, bardağımı aldım. Tam şurada. Bu sefer olduğum nokta geçen yavru ayıyı gözümle görmedim ama çok yakınımdaydı. O beni gördü büyük ihtimalle. Ses verdi o yüzden. Şu an bulunduğum yer öyle bir nokta ki insan yok. Yaban hayatının kaydı çok zengin bulunduğum bölgede. Foto kapanlarla görüntü alınıyor bu civarda. Ve mükemmel bir yaban hayatı varlığı var. Ben şu an tek başıma o yaban hayatı varlığına doğru ilerliyorum. Yerde çamurda izler var. Tam şu arka nokta. Sisler çökmüş dağlara. Ben de şu an yüksek bir konumdayım. Sanırım 1300 metre civarındayım. Güneş hemen şu yamaçta. Ormanın arkasında. Ben de böyle şu patika yoldan böyle kıvrıla kıvrıla yukarıya doğru tırmanıyorum. Bu tarz doğal yerlerde eğer tekseniz, hadi benim gibi keyfi değil de yürümek zorundaysanız ve yaban hayatından da çekiniyorsanız, tek çözüm, yanınıza savunacak bir şeyiniz yoksa yüksek sesli konuşmanız. Bu illa kendinizi çekmek için değil, çevrenize sesinizi duyurmak için yüksek sesle konuşun. Kendi kendinize şarkı söyleyin ya da bağırın. Ara ara durup bağırın sesinizin çıktığı kadar. Yakın çevrede bir şey varsa onlar sizden kat ve kat daha iyi duyu algılarına sahip, sizi algılarlar ve yaklaşmazlar yanınıza. Bu yaban hayatının önlenmesi için bir basamaklardan biri. Ormana vuran ışığın güzelliğine bakar mısınız? Çamların arasında güneş ışınları. Yol her zamanki gibi patika ve çamur dolu. Eğer bu ormanlardaysanız çamurdan şikayet etmeyeceksiniz. Çünkü çamurun olmadığı dönem sayısı çok az. Şurada ağaçlar olmasa göz alabildiğine vadi. Ama drone ile göstereceğim size. Yolum devam ediyor. Sağımda ve solumda kuş sesleri. Arka çimenlerde çekirgenin yankı sesleri geliyor. Geriye doğru bakıyorum.
Ve devam ediyorum. Yürüyeli bayağı oldu. Bu sefer çok yorulmadım. Tatlı bir eğim vardı. Karşımda bir bina var. Yangın gözetleme kulesi. O bahsettiğim size o uç noktada manzarayı gördüğünü düşündüğüm. Şu an oraya doğru geldim. Burada bir kahve içerim. Hem de etrafa bakarım şöyle. Ormancılarla karşılaştım. Ölçüm yapmaya gelmişlerdi. Ama onlar döndü. Nöbetçi biri var mı merak ediyorum. Kapıyı kapatmışlar. Çok da dokunmayacağım. Bu tarz yerlerde çünkü şey var. Bazen tellere elektrik koyabiliyorlar. Zaten kapı kilitli. Ama kilitli olmasaydı şu ilerideki zincirlerin arkası bütün o manzarayı gören noktaydı. Bilmiyorum şuralardan geçiş var mı da. Kapatmışlar. Burada kışın kalmak muhteşem olurdu. Kar yağacağı bir hafta meteorolojiye bakıp buraya gelecek. Burada içeride göz alabildiğine seyir ve burada da çok kar birikintisi olur. Güzel bir görüntü olur. Buraya ne oldu acaba? Devasa kayalıklar var. Şimdi bir ormanda arayola daldım. Orada elim boş dönmüştüm ama iyi ki buraya dalmışım. Şöyle önüme açık bir manzara buldum. Çok güzel ya doğa. Yüksek rakımda olmak. Burada yaşayan canlıların seni izliyor, takip ediyor olması. Onlarla aynı doğal ortamda dolaşmak. Vakit geçirmek. İnsanın temel yaşantısına geri dönmesi, onu hissetmesi. Tarif edilemez gerçekten. Hemen şu sislerin olduğu yerler 1700'e kadar çıkıyor. 1900'e kadar da çıkıyor hatta. Bir de oralardan bakmak lazım. Şu an bile harika. Burada kahvemi yapabilirim.